Merhaba, ismim Merve Yılmaz Bilek. Bugün sizlerle önce Hıdrellez ritüeli, arkasından da Hıdrellez meditasyonumuzu yapacağız. Ve gerekli malzemelerden bahsedeyim. Tabii gerekli diyorum ama hani bunlar sadece denemek isterseniz kullanabileceğiniz malzemeler. Yoksa sadece sizin orada olmanız ve niyet etmeniz bu meditasyon için yeterli. Ama yine de denemek isterseniz malzemelerden bahsedeyim. Kalemimiz var, kağıdımız var. Mumlarımız var, yakmak için çakmağımız var. Gül suyunuz varsa gül suyu olabilir. Onun dışında ada çayınız varsa ada çayı da yine yanınızda bulundurabilirsiniz ve bir bardak ya da bir kase su. Bunları kullanacağız bugün. Şimdi önce biraz Hıdrellez'den bahsedelim isterseniz. 5 Mayıs gecesini 6 Mayıs'a bağlayan bir gece. Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da Bahar Bayramı olarak da kutlanılıyor. İşte yemekler yapılıyor, çeşitli şarkılar söyleniyor, ritüeller var, bunlar yapılıyor. Ve şu yönü de var, karada ölümsüz olduğuna inanılan Hızır'la denizlerde ölümsüz olduğuna inanılan İlyas'ın senede sadece o gün buluştuğuna inanıyorlar. Ve insanlar bunun için dilekler diliyor, çeşitli ritüeller yapıyor ve bugünü böyle kutluyor. Biz de bu günün enerjisinden faydalanarak şimdi ufak bir meditasyon ve ritüel yapacağız sizlerle. Önce ritüeli yapalım isterseniz. Önce mumlarımızı yakalım. Şimdi mumları niye yakıyoruz? Biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi normalde ateşler, büyük ateşler yakılır ve bu ateşlerin üstünden atlanır. Siz de bilirsiniz, dilek dileyerek atlanır bu ateşlerin üstünden. Ama pandemi nedeniyle ve böyle geniş alanların artık ateş yakılacak kalmaması nedeniyle biz bunu kendimize göre uyarlayıp ateşin enerjisinden yararlanacağız. Ve eğer isterseniz mesela bu mumu yere koyabilir ve bunu büyük bir ateş gibi hayal edip yine dileklerinizi tutarak üstünden atlayabilirsiniz. Yani her şeyde, yaptığımız her şeyde önemli olan sadece niyet etmek. Niyetimiz ne kadar saf ve temiz olursa zaten dilekler akar gelir. Arka arkaya sıralanırlar. Evet, mumlarımızı yaktık. Dediğim gibi siz bunun üstünden atlayabilirsiniz. Ateşin o enerjisini yanımıza aldık ve şimdi dileklerimizi yazacağız. Ben burada şimdi uzun uzun dileklerimi tabii ki yazmayacağım çünkü yazmam uzun sürüyor biraz. Yarım saat, bir saati bazen bulabiliyor. Tamamen kendime odaklayarak yapıyorum. Siz de böyle videoyu durdurup mesela burada dileklerinizi yazabilirsiniz ya da renkli kalemlerle resim olarak yapabilirsiniz. Simgelerle kağıda işleyebilirsiniz ya da yazmak istemiyor musunuz? Kağıt kullanmak istemiyor musunuz? Olabilir. Sadece gönülden, yürekten niyet edin. Zaten başka bir şey yapmanıza gerek yok ama hani bir ritüel olsun, bir şeyler olsun. Böyle yazmak da güzel oluyor. Bu dileklerimizi buraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra kağıdımızı katlıyoruz. Şimdi ben bu kağıdın üstüne gül suyundan, hazırladığım gül suyundan sıkıyorum. Bunu da niye sıkıyorum onu da söyleyeyim. Normalde bu kağıt 5 Mayıs'ın gecesi, yani bu gece gül ağaçlarının altına konuluyor. Ve hatta bir para da bırakılıyor yanına. Hızır'ın geldiğinde o parayı bereketlendirdiğine inanılıyor. Ve o para insanların cüzdanında saklanıyor bereket getirsin diye. Şimdi benim yanımda gül ağacım ya da gül yaprağım öyle bir şey yok. Onun için kağıdımı gül suyuyla ıslattım. O gülün enerjisi dileklerimize geçsin diye. Çünkü bilirsiniz ki gül suyunun frekans yükseltici, olumsuz enerjilerden temizleyici de bir etkisi var. Onun için o gül suyunun enerjisini de kağıdımıza aktarıyoruz. Böylece dileklerimizin enerjisini de yükseltmiş oluyoruz. Bu nedenle buraya gül suyunu da sıktım. Siz de sıkabilirsiniz isterseniz. Şimdi kağıdımı buraya bırakıyorum. Ve meditasyonumuza geçiyoruz. Sonra yine devam edeceğiz kalan yerinden ritüelimize. Şimdi rahat bir yere oturun.
Belki yatıyorsunuz. O da olabilir ama hani uykuya dalmamak adına oturmayı tercih ediyoruz. Yine size kalmış, nasıl isterseniz. Gözlerinizi kapatarak bu ritüeli yapabilirsiniz. Çünkü hani odaklanmak, hayal etmek daha kolay oluyor ama yine de size kalmış. Açık bir şekilde yapmak istiyorsanız da yine siz bilirsiniz. Şimdi gözlerimizi kapattıktan sonra derin bir nefes alalım. Burnumuzdan nefes alalım. Yine burnumuzdan daha uzun bir sürede verelim. Nefes alalım. Nefes verelim. Nefes alıp vermeye devam ederken her nefeste biraz daha rahatladığımızı hissedelim. Nefes alalım. Nefes verelim. Nefeslerimiz bizi rahatlatıyor. Bedenimiz gevşiyor. Şimdi yemyeşil çayırların, çimenlerin olduğu, senin için büyük bir ateş yakılmış, etrafı güllerle çevrili bir alandasın. Bak bakalım nasıl bir yer orası. Eğer ayaklarında ayakkabı varsa onları çıkar. Ayakların toprağa bassın, toprağı hissetsin. Toprağın enerjisiyle dol, onu hisset. Şimdi ateşe doğru yürü. Nasıl bir ateş? Seni karşılayan ateş çok mu büyük? Çok mu yanıyor? Rengi nasıl? Kırmızı mı? Daha turuncu, sarı mı? Nasıl bir ateş? Etrafında neler var? Odunlar mı var yoksa başka bir şey mi? Şimdi bu ateşi fark et, iyice gözlemle. Ateşe baktığında neler hissediyorsun? Onu da fark et. Bedenin ne tepki veriyor? Neler oluyor? Ellerin, ayakların, nefesin. Bedenindeki tüm ayrıntıları fark et ateşe bakarken. Eğer istersen şimdi ateşten atlayabilirsin. Her atlayışında az önce kağıda yazdığın dilekleri aklına getir. O ateş senin dileklerini gerçekleştirmek için oraya kurulmuş. Sen üzerinden atla diye. Eğer istersen tabii ki. Yine sana kalmış. Eğer şu anda o ateşin üstünden atlıyorsan, oradan atlamak sana neler hissettiriyor? Bir de onlara bak. Ateşin üstünden atlarken neler hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Fark et. Eğer senin için ateşten atlamak yeterli geldiyse, şimdi çevrene bakın. Hatırlıyor musun? Etrafın güllerle çevrili demiştim. Gülleri fark etmeye başla. Ne renk, nasıl kokuyor, büyüklüğü, küçüklüğü nasıl? Şimdi güllere bak. O gülleri görmek, onların kokusunu içine çekmek
sana neler hissettiriyor? Aklına hangi düşünceleri getiriyor? Bedenin buna nasıl tepki veriyor? Bunları fark et şimdi. Ve eğer seni çok çeken bir gül varsa orada, onun yanına git. Evet. Aradığın gülü buldun, yanına doğru gittin ve şimdi dalına bak. Az önce dileklerimizi yazdığımız kağıt orada, o dalda asılı. Seni bekliyor. Al kağıdını. Evet, kağıdını aldın. O kağıdı orada bulmak sana ne hissettirdi? Bir onu düşün şimdi. Kağıdın elinde. İstersen onu yüreğine götürebilirsin. Ve şimdi hayal etmeni istiyorum. O kağıtta yazanlar, onu yazdıkların, dileklerin gerçek olduğunda neler hissederdin? Onların hepsinin şu an gerçek olduğunu düşün. Orada olduğunu düşün. Nasıl hissederdin? Neler değişiyor? Aklına hangi düşünceler geliyor? Onları dikkatli bir şekilde, uyanık bir şekilde fark etmeye çalış. Bedenin nasıl tepki veriyor? Bunların hepsini fark et. Kapılmadan sadece fark et. Eğer hazırsan yavaş yavaş yürü bakalım güllerin içine doğru. Orada bir yol var görüyorsun. O yoldan yürü. Çevrene bakıp fark edip yürümeye devam et. Ayaklarını hatırla, toprağa basıyorlar. Toprağın enerjisini hissediyorsun. O enerjiyi hissede hissede yürümeye devam et. Şimdi karşında kocaman bir göl seni bekliyor. Gördün mü? Senin gördüğün nasıl bir göl? Ne renk? Etrafında neler var? Kum mu, taş mı? Ya da çeşitli çiçekler mi? Nasıl bir göl? Şimdi onu fark et. Ayrıntılara bak. Dikkatle en küçük ayrıntıya kadar hepsine bak göldeki. O göl senin için orada. Onun için biraz daha özenerek bak göle. Senin için orada olan bir göle bakıyorsun. İstersen yavaş yavaş yürü ve göle ayaklarını sok bakalım, su nasıl? Topraktan suyun enerjisine geldin. Bak bakalım suya. Su ayaklarına değdiğinde sana neler hissettiriyor? Sıcak mı? Soğuk mu? Nasıl bir su? Belki yüzüne çarpmak istiyorsun. Senin için orada o su. İstediğini yapabilirsin. Şimdi gölün kenarında olan kayığı fark et. Kayık, tekne artık nasıl hayal ediyorsan. Senin için olan gölde hangisi varsa. Gördün mü? Şimdi onun rengine bak, dokusuna bak. Tahta mı yoksa başka bir materyalden mi yapılmış? Büyük mü, küçük mü? Üstünde isim yazıyor mu? Ya da rengi ne renk? Fark et onu, ayrıntıyla incele. Senin için orada o. İstediğin gibi bakabilirsin. Hazır olduğunda içine bin.
Ve gölde bir gezintiye başla. Evet, şimdi göldesin, açılıyorsun. Gölde olmak sana nasıl hissettiriyor? Suyun üstünde olmak, o özgür alanda olmak sana nasıl hissettiriyor? Bilmiyorum, belki sudan korkuyorsun. Bu nasıl hissettiriyor? O anda bir korku mu çıkıyor ortaya? Ya da suya bayılıyorsun. Muhteşem hisler hissettiriyor. Hepsi olabilir. Sadece fark et hislerini, zihnine gelen düşünceleri, nefesini, bedenini, bedeninden kopma. Hala bedendesin. Onu fark et. Ve istediğin noktaya geldiğinde, hatırlıyor musun, kağıdımız vardı, dilek kağıdımız. Güllerin dalından almıştık. O kağıt hala sende. Ve su, üstünde olduğun göl sana diyor ki, dileklerini gerçekleştirmek için kağıdı bana teslim et. Duyuyor musun sesini? Hazır olduğunda kağıdı göle teslim edebilirsin. O sularıyla yazılarını arındırıp senin dileklerini gerçekleştirmek için harekete geçecek. Ne zaman hazırsan kağıdını suya teslim et. Ona emanet et dileklerini. Çünkü suyun bir enerjisi var. Hatırla, hepimiz enerjiyiz. Dileklerin bir enerji, bedenin bir enerji, zihnin bir enerji, su bir enerji. Ve sen o suyun bir parçasısın, o senin bir parçan. Bedeninin, beyninin çoğu sudan oluşmuş. O su senin bir parçan. Kendi parçana emanet et hayallerini, dileklerini. Bırak, aksın gitsin dileklerin. Eğer dileklerini suya verdiysen, şimdi kıyıya geri dön. Manzaraya baka baka kıyıya dön. Yine güllerin içinden başladığın yere doğru, üzerinden atladığın ateşe doğru yürü. Ateşin önüne geldiysen derin derin nefes almaya başla. Burnundan al derin nefes. Yavaş yavaş burnundan ver derin nefes. Burnundan al. Yavaş yavaş burnundan ver. Ve hazır olduğunda artık gözlerini açabilirsin. Umarım dileklerin istediğin şekilde, en mutlu, en huzurlu olabileceğin şekilde gerçek olur en kısa zamanda. Umuyorum, senin için bunu diliyorum. Dilersen şimdi, teslim ettiğimiz kağıt oradaydı ama bir de bu yanımızda olan kağıt vardı, hatırladın mı? Onu suya, göle teslim etmiştik. Tabii normal şartlarda bunu hani suya atıp suyu kirletmiyoruz. Onun yerine bir kaseye ya da bardağa su doldurabilirsin demiştim, hatırlıyor musun? Ama tabii şimdi değil. Önce bunu 5 Mayıs gecesi, yani bu gece evinde herhangi bir çiçek varsa onun kenarına koyabilirsin. İlla gül olmasına gerek yok. Ben mesela evime yeni bir fesleğen geldi. Küçücük bebek yavru bir fesleğen. Onun saksısının kenarına koyacağım dileklerimi yazdıktan sonra. Ve sabah olduğunda, yani 6 Mayıs sabahı, normalde bu kağıdı suya atmamız gerekiyor, yani öyle inanılmış, söylenmiş. Suya atmak yerine kendin hazırladığın bir bardak su ya da bir kasenin içinde su, dileklerimizi onun içine atıyoruz ve nasıl göle teslim etmiştik, aynı şekilde bu suya, bu enerjiye teslim ediyoruz dileklerimizi. Ama sen eğer suya dileğini bırakmak istemiyorsan bırakma, gerek yok.
saklayabilirsin, yakabilirsin, ne istersen. Ben suyu bırakmayı seviyorum, suyu seviyorum. O yüzden suyun içine bıraktım dileklerimi. Yazılar çözülür. Umarım en kısa zamanda hepimizin mutluluğu, huzurluğu için gerçek olur bu dilekler. Onun dışında bir de ada çayından bahsetmiştim. Şöyle ada çayımız var bizim. Böyle bir ada çayını hazırladığın bir kap içinde güvenli bir şekilde yakabilirsin. Ben tabii birazdan yakacağım bunu, şimdi yakmıyorum. Yakabilirsin yaprağından ve yaktıktan sonra o kabın içerisinde tütsü haline geliyor. Bu dumanını veriyor havaya ve enerjileri, negatif enerjileri temizlediğine inanılıyor. Özellikle ada çayının. Nasıl hani boğazımız acıdığında, ağrıdığında hemen ada çayı içiyoruz, şifalandırıyor ya. Aynı bizim bedenimizi şifalandırdığı gibi havayı, bulunduğumuz ortamı da şifalandırıyor ada çayı. Oh. Bunu böyle yakıp güvenli bir kabın içinde bütün odalarınıza, evinize, işte dolaplarınızı açıp dolapların içine bunu gezdirebilirsiniz. Çok güzel bir enerji veriyor, temizliyor evinizi. Eğer isterseniz deneyebilirsiniz. İstemezseniz yine size kalmış, denemezseniz. Hepimizin Hıdrellezi kutlu olsun, güzellikler getirsin bize. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Namaste.